İlk insandan bu yana binlerce yıl ötesinden günümüze kadar yaşamımızı sürdürmemizi sağlayan meslek, çiftçilik. Bu meslek insanın varoluş amacı, farkına vardığı üretimin başlangıcı. Bu başlangıcın sona ermesi, insan yaşamında bitmesi diyebiliriz. Dünya üzerinde endüstriyel tarım büyük bir güç haline gelmiş zaten. Gelin hep beraber bakalım. Bu gücü en iyi kullanan 10 ülke. Listemizin 13 sırasında Arjantin yer alıyor. Bu ülkede toplam ekilebilir arazi yaklaşık 275.697 kilometrekaredir. Dünyadaki ekilebilir tarım arazilerinin %1,74'ünü sağlıyor. Organik tarım ele alındığında Arjantin dünya liderlerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. Ülkede döviz cinsi paranın büyük bir kısmı buğday, mısır ve soya fasulyesi gibi tarımsal ürünlerin ihracatı ile elde ediliyor. 9. Nijerya. Yaklaşık olarak 300.624 kilometrekarelik ekilebilir alana sahiptir. Dünyadaki tarım arazilerinin %1,9'unu temsil etmektedir. Nijerya'da tarım önemli istihdam kaynağıdır. Dünyadaki kakao ve kauçuk üretiminin %25'ini karşılamaktadır. Bunun yanı sıra ülkenin başlıca ürünleri palmiye ağaçları, fasulye, pirinç, susam, kavun ve mısırdır. 8. Ukrayna. Ukrayna'da toplam ekilebilir arazi 324.352 kilometrekare olup dünya arazilerinin %2'sini temsil ediyor. Ülke topraklarının %55'i ekilebilir tarım arazisidir. Kişi başına düşen tarım arazi miktarı 0,87 hektardır. Ukrayna'nın en önemli tarım ürünleri tahıllar, patates, şeker pancarı, ayçiçeği ve soya fasulyesidir. Aynı zamanda başta ayçiçeği olmak üzere bitkisel yağlarda da eskiden olduğu gibi bağımsız devletler topluluğu ülkeler içerisinde en büyük üretici konumundadır. Ağırlıklı olarak ürünlerini Orta Doğu ülkelerine ve Kuzey Afrika ülkelerine ihraç ediyor. 7. Kanada. Amerika Birleşik Devletleri sınırındaki ülke, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana tarım alanında büyük gelişmeler kaydetmiştir. Kanada'nın ekilebilir arazisi yaklaşık olarak 415.958 kilometrekaredir. Ekilebilir dünya arazisinde %2,66'sını temsil etmektedir. Sınırlı tarım alanı ve elverişsiz iklim şartlarına rağmen dünyanın önde gelen tahıl üreticileri ve tedarikçiler arasında yer almayı başarmıştır. Başta buğday ve yulaf olmak üzere mercimek, soya fasulyesi gibi ürünlerde de büyük üreticiler arasında yer alır. 6. Avustralya. Yaklaşık 468.623 kilometrekarelik ekilebilir arazisi bulunuyor. Tarım konusunda örgütlü çiftçi birlikleri vardır. Başkentinde bu örgütlerin çatı örgütü olan Ulusal Çiftçiler Federasyonu ve üst birlikleri bulunmaktadır. Avustralya'da çiftçilik bir iş olarak görülmüyor. Çiftçilik bir kültür olarak benimseniyor. Çiftçi olmakla gurur duyuluyor. Çoğu aile kuşaklar boyu bu mesleği yapıyor. Birçok ürün yetişiyor bu kıtada. Buğday, şeker kamışı, pamuk, meyve çeşidi, bildiğimiz sebzelerin hemen hemen hepsi. Ayrıca hayvancılık da büyük ölçüde yer almaktadır. 5. Brezilya. Tarım, Brezilya ekonomisinin korunmasının ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için en büyük kaynaklardan biridir. Brezilya'nın en çok ihraç ettiği tarımsal ürünler arasında şeker kamışı, kahve, sığır eti ve soya fasulyesi bulunmaktadır. Bölgedeki toplam ekilebilir arazi yaklaşık 586.784 kilometrekaredir. Dünya topraklarının yaklaşık 3,72'sini temsil etmektedir. İhraç edilenlerin yanı sıra ülkenin başlıca tarımsal ürünleri arasında buğday, tütün, fasulye, pirinç yer alıyor. 4. Rusya. Yaklaşık 1.175.352 kilometrekarelik tarım arazisi ile Rusya dünyanın en çok tarıma elverişli arazisine sahip olan 10 ülke arasında önemli bir yerde duruyor. Tarım sektörü son yıllarda düşüş göstermesine rağmen hala büyük ölçüde Rusya ekonomisine katkıda bulunuyor. Sektör, ülkede istihdam edilen toplam nüfusun yaklaşık %6,71'ini oluşturmaktadır. Ülkede yetiştirilen ana ürünler arasında buğday, arpa, balkabağı, patates, çavdar, yulaf, ayçiçeği tohumları ve keten tohum bulunmaktadır. Bunların arasında buğday ve arpa büyük oranda ülke tarafından ihraç edilmektedir. 3. Çin. Dünyanın en kalabalık ülkesi. İğne atsanız yere düşmez diyebiliriz belki de. Yine de bu dünyanın en çok ekilebilir arazisine sahip 10 ülke arasında girdiği gerçeğini değiştirmiyor. Toplam ekilebilir arazisi 1.388.115 kilometrekare olan Çin'in tarım arazisi dünya topraklarının %8,80'ini oluşturuyor. Toplam üretim açısından
Çin ilk sırada yer aldığı çok sayıda tarımsal ürün bulunmaktadır. Bu ürünlerin başında pirinç, arpa, çay, yer fıstığı, darı, patates ve domates yer almaktadır. Öte yandan Çin için pirinç ve buğday önemli bitkilerdir. Ayrıca domuz ve kuş gibi çiftlik hayvanlarına da ev sahipliği yaparak hayvancılık sektörünü de canlı tutmaktadır. 2. Hindistan. Asya ekonomisinin ve gayri safi yurt içi hasılanın büyük bir kısmı tarım tarafından desteklenmektedir. Hindistan'da tarımın önemi, sektörün ülkedeki toplam iş gücünün yaklaşık %50'sini istihdam ettiği gerçeğinden yola çıkılarak tahmin edilebilir. Pencap, Pradesh ve Bihar gibi şehirler büyük ölçüde tarımsal ürünler üretenler arasındadır. Hızla gelişen ülkenin en çok bilinen tarımsal ürünleri arasında anason, Çin anasonu, rezene, Hint keneviri, baharat, nohut, limon, susam tohumu, mango, et ve hindi yağı bulunmaktadır. Meyveler söz konusu olduğunda ise mango, papaya ve muzun en büyük üreticisidir. Sektör son yıllarda düşüş göstermesine rağmen mevcut hükümet Hindistan'da tarımın canlandırılması için bir takım adımlar atıyor ve gelişen sürecin ilerlemesi için büyük katkıda bulunuyorlar. Son olarak listemizin birinci sırasında dünyaya hükmeden devlet, şu sıralar koronavirüsle baş edemeyen devlet olarak da bahsedeceğimiz Amerika Birleşik Devletleri yer alıyor. 1.649.870 kilometrekareye yakın ekilebilir tarım arazisine sahiptir. Tarımın payı ve değeri 1990 yılından bu yana her zaman artan bir eğilim göstermektedir. Başlıca tarım ürünleri mısır, domates, sığır eti, marul, patates, pamuk çekirdeği, buğday, domuz eti, üzüm ve portakallar. Bu sektöre 50 eyaletin de katkı sağladığı bilinir. Ama Kaliforniya bu sektörün en önemli eyaletidir. Bir de ülkemize bakalım. Biz tarım ülkesi miyiz değil miyiz? Sorusunu soralım kendimize. Olabilecek miyiz daha doğrusu? Bunun için ne kadar çaba gösteriyor? Çiftliğe gereken desteği veriyor muyuz? Kırsal alanları ne kadar değerlendiriyoruz? En önemli soru da gençlerimizi bu alanda yetiştirebiliyor muyuz? Bizi izlemeye devam edin. Hoşça kalın.